Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte modeli ünlü bir markaya ait olan clutch bir çanta modelini çalışacağız arkadaşlar. Birebir orijinaline sadık kalarak sizler için çalıştım. Çantamızın astarlama kısmını ve fermuar kısmını daha sonra uygulayacağım arkadaşlar. Sadece örgü kısmını şimdilik bu videoda bulabileceksiniz. Çantamızın yapımında toplamda 150 gram kadar iplik kullandım. Tamına 130 gram gitti arkadaşlar. Ama ipliğin incelik ve kalınlık durumu değiştiği için sizler 150 gram kadar elinizde mutlaka iplik olmasını tavsiye ederim. Bu şekilde çile halinde satılan iplikleri sararak kullanıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yumuşatma işlemi uygulamıyorum. Çok az bir miktar lacivert renkli ipliğe ihtiyacımız var ve 150 gram kadar da böyle kese kağıdı iplikte renge ihtiyacımız var. Şimdi lacivert olarak kullandım. Çantanın orijinalinde de aralarda lacivert renkle sık iğne geçişleri vardı. Sizler dilerseniz elinizde kalan başka renkte arda kalan ipliği de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki illaki lacivert renk uygulamanız şart değil arkadaşlar. Tığ numarası olarak 3,5 milim yün tığ kullandım. Sizler ipliğinizin kalınlığına göre 4 milim veya 3 milim de tercih edebilirsiniz. Hemen ipliğimin kalınlığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın orta kalınlıkta bir kağıt iplik. Gelelim çantamızın ölçülerine. Çantamızın ağız kısmından taban kısmına kadar ölçüsü 20 santim. Hemen şöyle şu noktadaki ölçüsü de arkadaşlar 31 santim. Çantamızı zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 50 zincir çekerek modelimizi üzerine çıkıyoruz. Sık iğnelerden ve yarım trabzanlardan oluşuyor. Bakın bu aralarda kafeslerimiz var. Bu şekilde yapımı oldukça kolay bir çanta. Yine bu markada arkadaşlar farklı kol çantası tarzı çalışılan modeller de var. Evet, hemen şuraya bırakayım görselini. Eğer bu tarz kol çantası tarif videosu da gelsin istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına belirtiniz arkadaşlar. Onun tarifini sizinle birlikte paylaşırım. Çantamızın detaylı anlatım videosuna geçmeden önce sizden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların ve içeriklerin devamını istiyorsanız da lütfen beğeni butonuna basın ve güzel yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, dilerseniz şimdi çanta yapımına geçelim. Buyurun. Çantamızı örmeye öncelikle kilit işlemi yaparak başlayacağız. Şöyle örgümü çevirdim. Bir tane zincir alıp ipliğimi sıkıladım. Kilit işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincirlerimi çekmeye devam ediyorum. Şimdi 49. zincirimi çektim. 49, 50 zincirimizi çektik. Şimdi hemen bu noktada zincirimin de ölçüsünü size vermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, toplamda 34 santim zincirimin uzunluğu. Şimdi bu noktada ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren sık iğne yaparak örmeye başlayacağım. Yalnız arkadaşlar zincirleri örerken şu noktalara batmıyoruz. Dikkat, zincirimizin arkasında bakın belirlenen şu bir tek çıkıntı var arkadaşlar. Tek ilmek var. Bu ilmeklere batarak öreceğiz. Bakın şu noktalarda tek bir ilmek var. Örgüm zincirin arkasında bunlara batacağız. Bunun nedeni örgümüzün tabanında açıklık olmasın arkadaşlar. Buralara battığımız zaman zincirlerin arasında açıklık oluyor. Şimdi ilk zincirimi atladım. İkinci zincirimin arka ilmeğini alarak bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bakın tığımın üzerindeki ilmek varken ikisine birlikte çıktım. Şimdi bu noktaya 3 sık iğne yapacağım. İlkini yapmıştım. Şimdi ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerindeki ilmek varken ikisini birlikte örüyorum. Bakın başlangıçta bu noktaya 3 tane sık iğne birden yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki gelen zincirimi arkadaşlar. Bakın yine arka kısımdaki ilmeği alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonra gelen ilmeğe tekrar batıyorum. Şöyle tığınızın gagasıyla bu şekilde ilmeğinizi açabilirsiniz. Arkadan ilmeğimi çıkardım ve tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örüyorum. Yani sık iğne yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde
zincirimin sonuna kadar, zincirimde tek bir tane zincir kalana kadar arkadaşlar, her bir zincire bu şekilde bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, zincirimin sonuna kadar geldim. Son bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeğin içerisine de 3 sık iğne birden yapıyorum. 1 2 ve 3. Dolayısıyla bir başta bir de sonda arkadaşlar son ilmekleri 3 sık iğne birden yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Bu noktada bakın zincirimin karşı tarafına geçmiş oluyorum. Burada artık zincirlerimde şöyle ikisini birden alarak öreceğiz arkadaşlar. Bakın şu ilmeklere batacağım ve bu şekilde öreceğim. Hemen bakın ilk boşluğuma batıyorum. Bu ipliğimi de arkadan yürütüyorum. Arkadan ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum yine. İlk sık iğnemi yaptım karşı tarafta. Şimdi gördüğüm her bir boşluğa, her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Ve zincirimin karşısındaki sık iğnelerin de karşısına gelmiş oluyor bu yaptığım sık iğneler. Bu şekilde zincirimin sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna doğru geldim. Bakın son sık iğnemi de yapıyorum ve böylelikle birinci sıramdaki sık iğnelerimi bitirdim. Şimdi arkadaşlar renk geçişi tekniğiyle de ilerleyeceğimiz için, arada lacivert iplikle de devam edeceğimiz için şöyle sık iğnenin, bakın birinci sırada sıranın başlangıcında yaptığım sık iğnenin tepesine bu şekilde battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım ve tığımın arasından geçirdim ve ilmek kaydırma yaptım. Böylece birinci sıram tamamıyla bitmiş oldu. Bu sırada toplamda arkadaşlar 100 adet sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi hemen bu noktada da bir ölçü vermek istiyorum. Çünkü zincirlerimizin üzerine geçtikten sonra boyunda bir tık kısalma oluyor. Bakın 30,5 santim kadar bir parça elde ettik. Şimdi ikinci sıradan devam ediyorum. Başlarken bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine arkadaşlar batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Eğer ilmeklerinizin sıra başlarınızı kaçırıyorsanız arkadaşlar buraya bir ilmek belirleyici de takabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem oldukça basit. Her bir ilmeğe, her bir sık iğnenin tepesine bu şekilde bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ve toplamda bu sırada arkadaşlar 100 adet sık iğne sayımı da koruyacağım. Evet, bakın ikinci sıramda da sıra sonuna doğru geldim. Şimdi burada dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu nokta benim ilmek kaydırma yaptığım kısım. Buraya batarsanız 101. sık iğnenizi yapmış olursunuz ve arttırma yapmış olursunuz. Bazı arkadaşlarımız bu hatayı yapıyor. Aman buraya dikkat edelim arkadaşlar. Buraya batmıyoruz. Mutlaka da sıra başlarını belli etmek için bir ilmek belirleyici veya bir farklı bir iplik koyarak sıralarınızın başlarını belli edin arkadaşlar. Şimdi bakın 100. sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın burası ilmek kaydırma yaptığım nokta. Yine aynı şekilde bakın burada bir zincir çektiğim kısmın tepesi. Bu noktaya batıyorum. Bu şekilde dikkat. Yine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. İlmek kaydırma yaptığım nokta. Şimdi bu noktada ilmek kaydırma yaptığım noktada hemen lacivert renkteki ipliğime geçeceğim arkadaşlar. Şöyle ipliğimi alıyorum, arkasından geçiriyorum. Kolaylık olması adına bu yöntemi gösterdim. Burada arkadaşlar her iki ipliği bu noktada düğüm atabilirsiniz. Şöyle iki kere düğüm atalım. Daha sonra kalan lacivert renkteki ipliği arkasından gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın renk değiştirdim ve lacivert renkli ipliğime geçtim. Bir tane zincir çektim. Bakın tam dibine, tam dip noktasına, bu noktaya, bakın şu noktaya şöyle göstereyim. Bakın bir tane zincir çektim. Tam bu noktaya bir tane sık iğne yaparak sıra başına başlıyorum. Hemen tekrardan ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Sıra başımı kaçırmaması adına. Şimdi
Bu ipliğimi kopartmayacağım çünkü daha sonra yine aynı renkli ipliğe geçeceğim. Yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yine bu sırada da 100 adet sık iğne sayımı koruyacağım arkadaşlar. Bakın her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yavaş yavaş da çantamız şekillenmiş oluyor arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar, lacivert sık iğnemin de tamamladım. Sıra sonuna doğru geldim. Bakın bu noktaya batmıyoruz. Çünkü 100 tane sık iğnemi tamamladım. Size tavsiyem mutlaka sık iğnelerinizi örün. Sık iğnelerinizi sayın. Arkadaşlar 100 sık iğneyi tamamlandı. Bakın buraya batmıyorum. Hemen bakın ilmek kaydırma yaptım. Burada başlangıç yaptığım noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine bakın ilmeğimi arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi diğer renkteki ipliğime geçeceğim. Tekrardan bu ipliğimi parmağıma doladım. Şöyle bir yandan da tutuyorum arkadan lacivert ipliğimi. Bakın geçirdim. Bir tane zincir çektim. Arkasından geçirdim ve tam bakın arkadaşlar dibine, zincir çektiğim kısmın dibine batıyorum ve sık iğnemi başlatıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi bu noktaya takıyorum. Ve arkadaşlar bu sırada da her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak bu şekilde sırama başlıyorum. Yapacağım işlem sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak örmek. Evet, bakın arkadaşlar yine sıra sonuna doğru geldim. 100. sık iğnemi yaptım. Bakın bu noktaya batmıyorum. Dikkat, ilmek kaydırma yaptığım yer çünkü burası. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkardığım noktada bakın tam ilmek kaydırma yaptığım noktanın tepesine batıyorum. Batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp ilmeğimin arasından çıkararak yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın. Burada bir tane zincir çekiyorum. Aynı renkte ipliğimle yine. Dibine arkadaşlar bakın tam dip noktasına batarak sık iğneme başlıyorum. Yine sıramın başlangıcı belli olsun diye ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu renk ile iplikle devam edeceğiz arkadaşlar. Lacivert ipliğimle de öreceğim. Ama modelimi tamamıyla tamamladıktan sonra öreceğim arkadaşlar. O yüzden ipliğimi kesmiyorum. Lacivert ipliğimi böyle üst kısımdan yürüterek öreceğim. Dilerseniz zorluk oluyorsa, sizin elinizde dolanıyorsa kesip tekrardan lacivert ipliğinize devam edebilirsiniz. Şimdi ilk sık iğnemi yaptım. Dediğim gibi yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Evet, bu sıramı da bitirdim. Bakın 100. sık iğnemi yaptım. Şimdi bu noktaya batmıyorum. Yine dikkat, ilmek kaydırma yaparak başlangıç noktasından şöyle ilmeğimi geçirdim. Tığımın arasına ilmek kaydırma yaptım. Ve bu sıramı da tamamladım. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. sıramı bitirdim. Şimdi bu noktada ilmek kaydırma yaptıktan sonra zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Alttan arkadaşlar dibine batmıyorum. Yanındaki ilmeği de boş bırakıyorum. Diğer ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Yine alttan bir tane boşluk atlayıp bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Yanındaki hemen ilmeği boş bırakıp bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmek çıkartıp bakın tığımın üzerine 3 ilmek varken üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın yarım trabzanlar yaparak devam edeceğim. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Alttan bir boşluk atlıyorum bakın. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve tığımın üzerine 3 ilmek varken 3'ünü birlikte çıkararak yarım trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde arada bir zincir, bir boşluk atla bir sonraki ilmeğe yarım trabzan. Bu şekilde arkadaşlar bütün çevresini dolanarak devam edelim. Ta ki
Sıra sonuna gelene kadar. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna doğru geldim. Sonuncu kısmı da nasıl yapacağız birlikte bakalım. Burada yarım trabzanımı yaptım. Tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Burada hatırlayın 4 tane zincir çekerek sıraya başlamıştık. Bu noktada arkadaşlar 1, 2, 3. zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Bakın diğer ilmeğimin arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve kafesli bölümü de şöyle göstereyim. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şuradaki yarım trabzanları sayın arkadaşlar. Şu yarım trabzanlardan 50 adet olmuş olması gerekiyor. Baştaki şu zinciri de arkadaşlar yarım trabzandan sayıyoruz. Şimdi kafes boşluklarımız da 50 adet arkadaşlar. Şimdi bu kafes boşluklarına ikişer tane sık iğne yapacağız. Ve toplamda 100 olan sık iğne sayımı tekrar 100 sık iğneye çıkarmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane zincir çektim. Boşluğa batıyorum ve bu noktaya sık iğne yapıyorum. Bir tane daha batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi her bir boşluğa bu şekilde ikişer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 50 tane kafes boşluğum olduğu için her boşluğa 2 sık iğne ile toplamda sıra sonunda tekrardan 100 sık iğneye ulaşacağım. Bu şekilde her bir kafes boşluğuna 2 sık iğne yapalım. Sıra sonunu tekrar birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın kafesten sonra bir sıra sık iğne yaptım. Her bir kafes boşluğuna ikişer tane sık iğne. Toplamda 100 sık iğneyi tamamladım. Şimdi gelin bitişi nasıl yapacağız bakalım. 100. sık iğnemi de yaptım. Bakın bu noktaya. Şimdi yine bakın ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğimin arasından geçirerek ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçerken ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyoruz ve tam arkadaşlar dibine batarak sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Bakın sırama başladım. Bu noktaya dilerseniz yine sıranın başını belli olması adına bir ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırada da 100 olan sık iğne sayımı koruyacağım. Evet, bakın sıra sonuna doğru geldim. Şimdi renk geçişi yapacağım. Lacivert renkli ipliğime geçeceğim. Şimdi şöyle birleştirmesini yine aynı renkli ipliğimle yapacağım. Bakın son sık iğnemi yaptım. Buraya batmıyorduk çünkü ilmek kaydırma yaptığım noktaydı. Hemen başlangıç noktasındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bu noktada hemen lacivert renkli ipliğime geçiyorum. Çok gergin tutmayalım. Şöyle çok sıkı olmasın, çok gevşek de olmasın. Arkadan ipliğimi şu şekilde tutuyorum ve ilmekten geçiriyorum. Geçirdikten sonra tam dip noktasına arkadaşlar bir tane sık iğne yaparak sıra başlangıcını yapıyorum. Bakın arkadan ipliğimi bu şekilde yürütmüş oldum arkadaşlar. Şimdi yine sıramın başı belli olması adına bakın sıranın başına ilmek belirleyicini takıyorum. Şimdi lacivert ipliğimizde bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne. Yine bu sırada da 100 adet sık iğne sayımızı koruyacağız. Evet, bakın arkadaşlar lacivert ipliğimle de sıra sonuna kadar geldim sık iğne yaparak. 100. sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra sonunda ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın burası ilmek kaydırma yaptığım yer. Buraya batmıyorum. Sık iğnenin tepesine başlangıçtaki bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu noktada diğer renkli ipliğime geçeceğim arkadaşlar. Hemen ipliğimi parmağıma sardım. Bir tane zincir çekiyorum ve tam arkadaşlar dibine batarak bakın sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi sıranın başını belli etmesi adına buraya yerleştiriyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu sırada da 100 adet sık iğne sayımı koruyacağım arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar sıra sonuna doğru geldim. 100. sık iğnemi de yaptım. İlmek belirleyicimi çıkardım. Şimdi buraya batmıyoruz, artık bunu öğrendik. Hemen bakın burada sık iğnenin tepesinde zincir yaptığım kısma batıyorum
bir tane yine ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Şimdi bu sırada da arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar işlemlerimizi tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın burada son sık iğnemi de yaptım. Ne yaptık? 2 sıra kese kağıdıyla, bir sıra lacivertle, yine 2 sıra kese kağıdıyla yaptık. Şimdi tekrardan kafes işlemini yapacağız. Hemen sıramı bitişini de birlikte yapalım. Son sık iğnemi yaptıktan sonra bakın bu noktaya batmıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Yere batmıyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepesine gelecek yere battım. Bakın ilmek kaydırma yaparak sıramı bitirdim. Şimdi bu noktada kafesleri yapacağız. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektikten sonra tığımın üzerine bir tane alıyorum. Dibine batmıyorum. Yanındaki ilmeğe de batmıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve bu noktada arkadaşlar tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte çıkararak yarım trabzan yapıyorum. Bakın ilk kafesimi tamamladım. İlk arkadaşlar 4 zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Arada bir tane zincir tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki ilk boşluğu atlayıp, yani bir boşluk bırakıp bir diğer boşluğa batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Tekrardan bir zincir tığımın üzerine alıyorum. İlk boşluğu atlıyorum. Yani bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa batıp yarım trabzan yapıyorum. Tekrar arada bir zincir üzerine aldım. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğa yarım trabzan. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da kafeslerle devam ediyoruz. Toplamda 50 adet kafesimiz oluyor arkadaşlar. Sıra sonunu yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kafesleri tamamladım. Şimdi bu sırada da son bitişi birlikte yapalım. En son yarım trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada bakın 1, 2 sayıyorum. 3. zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve ilmeğimin arasından geçirerek ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tam bu boşluğa batıp 2 tane sık iğne birden yapıyorum. Sıramın başının belli olması adına hemen ilmek belirleyicimi de buraya takıyorum arkadaşlar. Ve her bir bakın kafes boşluğuna 2 tane sık iğne yaparak bu sırama başlıyorum. Şimdi arkadaşlar birbiri ardına devam eden örgüler halinde, sıralar halinde devam edecek. Nasıl yapacağız? Bakın kafes boşluğundan arkadaşlar 4 tane kafes boşluğumuz olacak. Sıramız şöyle devam edecek. 2 sıra kese kağıdı renkli, 1 sıra lacivert, 2 sıra kese kağıdı olmak üzere 5 sıra arkadaşlar sık iğne sıramız olacak. Daha sonra kafesli sıramız gelecek. Bu şekilde birbiri ardına tekrar edecek. Bu bölümlerden arkadaşlar 4 tane kafes boşluğu olacak şekilde bana kadar devam edeceğiz. Bakın ikinci kafes boşluğumdayım. Şimdi ne yapacağım? 5 sıra sık iğne öreceğim. Sonra bir kafes boşluğu daha 3. Sonra 5 sıra daha sık iğnem. Sonra bir sıra kafes boşluğu yapacağım arkadaşlar. Oraya kadar yapalım. Daha sonra bitişi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. Kafesin son kısımdayız. Hemen şöyle birlikte bitiş yapalım. Bakın son yarım trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırmayla sıramın bitişini sağlıyorum. Bu noktaya kadar ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle üst kısmından tabana kadar 19 santim. Şöyle uzunluğu da arkadaşlar göstereyim. 31 santim. Şimdi şu kısmı birazcık kısa oldu benim için. Hemen daha önce yaptığım kılaç çantamla böyle yan yana göstereyim size. Daha önce patchwork çalıştığımız kılaç çantam. Bu da şimdiki çalıştığımız kılaç çantam arkadaşlar. Bakın şöyle birazcık kısalığı var. Zaten belli de oluyor.
çantanın kendi orijinalinde bir sıra daha sık iğne gitmişler ve çantayı burada bitirmişler. Yalnız ben bir sıradan daha fazla örmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi burası benim için biraz kısa geldi ebatlarına göre. Siz dilerseniz çantanın orijinalinde olduğu gibi bir sıra daha sık iğne yapıp bitirebilirsiniz. Şöyle başlangıcı birlikte yapalım. Çantanın orijinalindeki gibi bir sıra sadece sık iğne yapan arkadaşlarım bakın bu noktada bir tane zincir çekiyorlar ve boşluğa batıp 2 tane sık iğne yapıyorlar ve kafeslerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kafes boşluklarının her birine 2'şer tane sık iğne yapıyorduk ve toplamda 100 sık iğne sayımızı tamamlıyorduk. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Bir sıra daha kese kağıdından öreceğim. Evet arkadaşlar bakın ben bir sıra daha ördüm. Yani kafes işlemini yaptıktan sonra 2 sıra sık iğne gittim. Bu kadar yeterli olacak. Lacivert sık iğneden gitmedim. Çünkü orijinalinden de çok da uzaklaşmak istemedim. Bir sıra daha fazla ördüm. Bu ölçüde benim için de yeterli oldu. Hemen bu noktada bitişi de birlikte yapalım. Bakın. Son sık iğneyi yaptım arkadaşlar. Hemen sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek alıyorum. İlmeğimin arasından geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Son bitişte bir tane de zincir çekiyorum. İpliğimi şöyle sıkılıyorum arkadaşlar. Bu noktada hemen ipliğimi kesiyorum. Ve kestiğim bu ipliği çantamın içerisinden yürüterek gizleyeceğim arkadaşlar. Çantam böylelikle bitmiş oluyor arkadaşlar. Çantanın kapak kısmında fermuarlamasını yapacağım. Dilerseniz iç astar da uygulayabilirsiniz. Hemen bir önceki çantamdan şöyle kısaca size göstermek istiyorum. Bakın tuhafiyelerde bu şekilde satılan fermuarlar var. Şöyle göstereyim. Tam birebir ölçüsü de yeterli oluyor. Astarını diktikten sonra fermuar kısmında astara dikiyorum arkadaşlar. Çantaya el dikişiyle bakın bu şekilde çantaya astar ve fermuarını dikmiş oluyorum. Bu şekilde hem çantam astarlanmış oluyor hem de ağız kısmında da bir fermuar olmuş oluyor arkadaşlar. Çantayı elde tutmak amacıyla kenarına şöyle bir çıkıntı da yapabilirsiniz. Kendi orijinalinde böyle bir aparat yoktu ama dilerseniz siz bu çantaya da aynı aparatı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gösterdiğim çantanın da tarif bilgisini açıklamalar kısmına ve şurada bağlantı linkini bırakacağım. Dilerseniz o çantaya da tarif yapımı videosuna bakabilirsiniz. Evet böylece bir projenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana verdiğiniz destekler çok kıymetli. Lütfen kanalıma hala daha abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve güzel yorumlarınızla destek verirseniz de çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.